Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz geçen günlerde Apple'ın bir etkinliği oldu ve orada saatlerden ve telefonlardan bahsedildi. Daha doğrusu birçok şeylerden bahsedildi ama bugünkü videonun konusu saatler. Bugün sizlerle Apple'ın yeni çıkardığı saatlerden bahsedeceğiz. O zaman intro! Evet, introda da gördüğünüz gibi 2 tane modelden bahsedildi. Hatta 3 tane modelden bahsedildi ama bir tanesinden sadece ismi geçildi diyebilirim. Bir tanesi Apple Watch Seri 9, bir tanesi de Apple Watch Ultra 2. Aralarındaki çok küçük farklar var. Yani yok denecek kadar azlar ama tabii ki de dayanıklılık olarak ayrışıyorlar birbirlerinden. İsterseniz gelin ilk önce Seri 9'dan başlayalım. Bir özelliklerine bakalım, ondan sonra Ultra'ya gidelim. Bir de çok minik bahsettikleri SE'den bahsedelim. Onu sadece fiyat vermek için söylemişler diyebilirim. Apple saatlerinde kullanmak için yeni bir S9 işlemcisi duyurdu. Yenilenmiş S9 işlemci en güçlü ve hızlı işlemcisinin olduklarını belirtiyorlar. İşlemcinin içinde 5.6 milyar transistör olduğunu söylüyorlar. Bir önceki nesil Seri 8'e göre de %60 hızlı olduğunu söylüyorlar. Tabii yani Seri 8'de yavaş bir saat değildi neticesinde. Günlük kullanımda da 18 saate kadar pil ömrü olduklarından bahsediyorlar. 18 saat bana birazcık az geldi ama en yüksek kullanımda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ultra 2'de bunun ayrıntısına girmişler. Watch OS 10 ile insanlarla artık iletişimi daha kolay kurabiliyoruz. Yani telefon aktarımı, telefon numaranızı artık hani sen beni kaydet ben seni kaydedeyim gibi değil de saatleri yakınlaştırarak daha kolay bir şekilde iletişim numaralarınızı verebiliyorsunuz. iPhone'un bu özelliğini de geliştirip hem ping atıp hem de telefonunuzun nerede olduğunu uzaklık derecesinden gösteriyor. Yakınlaştığınız zaman da pingi öyle atıyor ve daha kolay bulmanızı sağlıyor. Bunu getirmişler. Bu gerçekten güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de bazen iPhone yani telefonu bir yere koyduğumda falan nerede olduğunu bilmiyorum. Yani yastığın arasına giriyor, işte koltuğun arasına giriyor. Onunla çözmek çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bunu iyi düşünmüşler. Ve bir sonraki özellik olan ki iPhone'ları da zaten galiba bir önceki nesilde geldi veya bu nesilde geldi. Bu nesilde değil de bir önceki nesilde gelmiş olması lazım. Always On Display artık saatlerde de var. Yani Always On Display nedir? Her zaman açık ekran. Yani siz baktığınızda yani gözünüz onunla temas olmasa bile saati oradan görebileceksiniz. Eskiden kapkaranlık bir ekran oluyordu. Sadece kolunuzu kaldırdığınızda saat sizde gözüküyordu. Fakat şimdi artık öyle olmayacak. Hep açık olacak. Siz kolunuzu kaldırdığınızda sizde etkileşim kurmuş olacak. Bu da çok güzel bir özellik. Bunu da iyi düşünmüşler. Ama bunu pil ömrüne katkısı ne kadar olur bilmiyorum. Çünkü 18 saat pil ömrü belki bunlardan kaynaklı düşük olabilir. Ve ekran parlaklığı olarak da 2000 nit parlaklığı olduğunu söylediler. Bu Watch Seri 8'de de aynı olması lazımdı. Burada bir değişikliğe gidilmemiş. Fakat şöyle bir değişiklik yapmışlar. Sinemalarda veya özel yerlerde kullanabilmeniz için parlaklık 1 nite kadar düşüyor. Yani siz sinemaya gittiğinizde saatinize bir bildirim geldiğinizde o kadar kısık parlaklıkta olacak ki kimse gözüne takılmayacak. Sadece siz görebileceksiniz. Bunu çok iyi düşünmüşler. Evet, gerçekten Apple bazı bu tarz inovasyonlarla böyle ufak ufak dokunuşlarla saatleri başka bir seviyeden başka bir seviyeye çıkartabiliyor. Bunu da çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ve hayatımıza artık yeni bir hareket geldi. Şu hareket. Bu harekette ne yapabiliyorsunuz? Bu hareketle birlikte arama kabul edebiliyorsunuz. Zaman sayıcınızı başlatabiliyorsunuz. Müziği oynatıp başlatma özelliğiniz var. Alarmı açıp kapatma var ki bu en çok işime gelecek olan şeylerdendir. Yani bu saate alırsam en çok bunun için kullanırım. Bir daha arama kapatma açma için olarak kullanabilirim. Ve uzaktan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Apple bunun üzerinde çok durdu. Biliyorsunuz Apple'la birlikte bizim hayatımıza bir sürü yeni hareket girdi. Mesela şu hareket Apple'la birlikte girdi. Artık yeni hareketimiz de bu. İnsanlar yolda yürürken şöyle yaptığı zaman falan yadırgamayın. Yani ilk başta tabii ki de şey olur ama bu yani şu. Ve bununla birlikte hayatımıza biliyorsunuz iPhone 15'lerde de Type-C'nin özellik gelmesiyle birlikte hızlı şarj özelliği daha da arttı. Ve bunu da saatlere getirdiklerini söylediler. Bence çok güzel oldu. Seri 9 böyleydi.
Seri 9'dan bu kadar bahsettiler. Seri 8'in üstüne birkaç yeni özellik tasarlayarak Seri 9'u sunmuşlar. Yani her zaman yaptıkları şey aslında ama bence birkaç ufak dokunuş bile Seri 9 için güzel özellikler olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz gene şu bir Ultra 2'ye bakalım. Çünkü Ultra 2'den bayağı övgülerle bahsettiler. İşte en iyi tasarım, en güçlü saat gibisinden. Şimdi gelin birazcık onun özelliklerine bakalım. Neymiş bu Ultra 2? Bir de en sonunda fiyatlarından bahsedelim. Araya da küçük bir SE yaptılar. Zaten o kısmı koyacağım. O kadar küçük bahsettiler ki size anlatamam. Ama ondan önce de sizden bir isteğim var. Bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız beni takip edip bu videoyu beğenebilirsiniz. Ve saatlerin nasıl olduğu hakkında da yorumlarda konuşabiliriz. Bence aranızda bu saati beğenmeyecekler çıkabilir. Bunu yorumlarda konuşalım sizle birlikte. Bu arada bu kolçakları da bir tartışalım derim. Ne dersiniz? Bence iyi dersiniz. O yüzden hemen Ultra 2'ye geçelim. Evet, gelelim Ultra 2'ye. Apple Ultra 2 için en gelişmiş Apple saatimiz olarak bahsediyor. Ve en uzun pil ömrünü olduğunu bahsediyor. Bu da 36 saat gibi bir şeyden bahsettiler ama tam kullanımda. Eğer düşük modda kullanırsak kullanıcılarına 72 saat pil ömrü olduğunu söylüyor ki bu rakam gerçekten çok ileri seviye. 72 saat dediğiniz zaman 3 güne tekabül ediyor. Düşünsenize bir Apple saati kullanıyorsunuz. Tamam, düşük modda kullanıyorsunuz ama en azından 72 saat gidiyor. Bence çok güzel bir rakam bu. Ultra 2'de en çok bahsettikleri yer zorlu hava şartlarında. Yani şöyle bir şey bahsettiler. İşte derin dalışlarda veya dağların zirvelerinde falan test etmişler bu cihazları ve daha dayanıklı olduğunu söylüyorlar ama aramızda kaç kişi Everest'e çıkacak veya Mariana Çukuru'na inecek onu bilemem. Ki ineceklerimiz belki vardır ama saatleri buralarda test edip ona göre bir dayanıklılık sertifikası çıkarttıklarını söylüyorlar ki bence güzel bir şey. En azından yağmurda çamurda kafamız rahat olacaktır diye düşünüyorum. Zorlu hava şartlarından bahsederken de Ultra 2'nin çok hassas bir saat olduğundan bahsettiler. Bunu da eklemek istiyorum. Ultra 2'de de yine yeni çıkarttıkları işlemci S9'u kullanmışlar. Bu S9 tabii ki de Apple Watch seri 9 ile birlikte daha farklı bir şey olmayacaktır. Yine aynı işlemci, aynı hız olarak gelecektir ama seri 9'da ben başka bir işlemci, en azından daha farklı bir yapı olarak beklerdim açıkçası. Apple Watch seri 9'da ayrılan yanları ise ekran parlaklığı. Seri 9'da bahsetmiştim, 2000 nite kadar çıkmaktaydı. Ultra 2'de ise 3000 nite kadar çıkmakta. 3000 nit de gayet yeterli bir şey ama 2000 nit de yeterliydi. Aradan kadar fark edilebilir olduğunu galiba gözde fazla anlayamayacağız ama yani böyle de bir bilgi vermişler bize. Sizin de haberiniz olsun. Ultra 2 için yeni bir kadran tasarlayıp ismine de Modüler Ultra olarak bahsetmişler. Bu Modüler Ultra'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Yani kadrandan bahsetmek istiyorum. Kadranın dış kısımlarındaki çizgiler yükseklik ve derinlik gibi bilgileri bize göstermekte. İsteğinize göre de özelleştirilebilir tabii ki de bu. Gece modunu aktif ettiğimizde ise kırmızı bir renk kaplıyor. Bence çok güzel bir görünüş olduğunu söyleyebilirim. Ultra 2'de ise koşucular için geliştirilmiş sağlık ve zaman ölçümleri, bisiklet sürenler için de hız ve kuvvet göstergesi sunulmuş. Ayrıca su altı dalışlarında ise derinliği ölçebilmekte ve doğrudan fitness uygulamasında telefonunuzdan değerlendirebileceğimizden bahsetmiş ki bu da gayet güzel bir şey. Yani saatten bakmak yerine, saatteki o şeyleri incelemek yerine direkt bir analiz olarak telefondan da inceleyebiliyoruz. Ultra 2'den bu kadar bahsettiler çünkü seri 9'da aralarındaki farklar bunlar. Geri kalan her şey seri 9'da aynı. Bir tek dayanıklılığı çok fazla önem gösterdiler ve sporculara yönelik bayağı bir geliştirme olduğunu söyleyebilirim. SE diye bahsetmiştim ya, şimdi izleyeceğiniz görüntü kadar bahsettiler. SE'den sadece o kadar bahsedildi. İsterseniz gelin o videoyu izleyelim, sonra fiyatlara geçelim. Apple Watch SE. And we're excited to announce that SE is also carbon neutral when paired with a sport loop. Evet, gördüğünüz gibi SE modelinden sadece bu kadar bahsedildi. Galiba aralarında pek fark yok. Yani Watch seri 9'un bir tık altı gibi bir şey olacak ama galiba onda da S9 işlemci olacak. Şu an bu kadar bahsettiler. Bir de gelin bunların bir fiyatlarına bakalım. SE modeli yurt dışı satışı $249 olarak satışa sunulacak. Seri 9 yurt dışı satışı $399 başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek. Ultra 2 ise yurt dışı satışı $799 satışa sunulacak. Tek fiyat olacak Ultra 2, bilginiz olsun. Watch 9'da galiba bir üst modeli gibi bir şey yapmışlar. Onun da fiyatı $499 olması gerekiyor. Fiyatları verdikten sonra bir açıklama, ekstra bir açıklama yaptılar. Onları da size iletmek istiyorum. Eğer bu saatleri alacak varsa aranızda 22 Eylül'den itibaren ön sipariş olarak alabilirsiniz. Şu an satışa daha çıkmadı. Ne zaman çıkacağını göremedim, daha doğrusu açık konuşmak gerekirse. 22 Eylül'de ön sipariş vererek almak isteyen varsa Apple'dan alabilir. Fiyat konusunda siz neler düşünüyorsunuz? Ne kadar çıkabilir, ne olabilir fiyatları gibi isterseniz yorumlarda birazcık konuşabiliriz. Bu videoluk bahsedeceğim şey bu kadardı. Takipte kalmayı ve bana abone olmayı unutmayın deyip beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.